7. 70. 700 adım kuralı. Gerçekte ne diyor? Arkadaşlar, bugün sahada en çok konuşulan ve en çok yanlış anlaşılan bir konuyu netleştiriyorum. Ana işaretten ikincil işareti bulmak için söylenen 7, 70, 700 adım kuralını masaya yatıracağız. Bu kuralın nereden çıktığını, hangi dönemlerde hangi mantıkla uygulanabileceğini, ne zaman yanıltıcı olduğunu ve sahada nasıl doğrulanacağını tek tek anlatacağım. Arkeoloji, tarih, teknoloji destekli ölçüm, ikonografi okuması, tılsımlı anlatılar ve define dilinin pratikleri bir arada olacak. Büyük resimden başlayıp detaylara inelim. Her cümlede amaç netlik. Boşa dolaştırmayacağım. Sahada nasıl uyguluyorsan öyle anlatacağım. Önce şunu belirteyim, işaretin dilini anlamadan mesafe kuralı işlemez. Önce şu gerçeği ortaya koyalım, mesafe kuralı tek başına bir anlam ifade etmez. Nedeni ise işaretlerin dilinin dönemsel ve yerel olması. Roma ile Bizans'ın işaret mantığı aynı değil. Orta Çağ yerel topluluklarının taş ustası geleneği ile Osmanlı kırsal halk işaretleri de aynı değil. Aynı kayanın üzerindeki iki farklı sembol dahi farklı ustaların elinden çıkmış olabilir. Cevabı ise işaretin kimliğini tanımakta. Dönemi, malzeme kültürünü, ikonografiyi, işçiliği ve bağlamı doğru okursan mesafe kuralı anlam kazanır. Aksi halde adımını sayarsın ama boşa dolaşırsın. Kuralın kökeni, usta geleneği ve ağızdan ağıza aktarım. Bu sayıların kökeni sahadaki usta geleneğine dayanır. 7 sayısı Anadolu anlatılarında kutsal ve tamamlayıcı bir ritüel sayıdır. Yemin, mühür, uğur gibi kavramlarla bağ kurar. 70 ve 700 de katlı ölçü mantığı sunar. Bu katlama mantığı bazen adım, bazen arşın, bazen kulacın yerini tutar. Roma, lejyon güzergahlarında mil taşları ve kamp mesafeleri belirli sayısal düzenleri takip ederdi. Geç, antik dönemde mezar alanları ile tapınak çevresi arasındaki sayısal oranlar ritüel bir mantık izlerdi. Erken Bizans kırsalında kutsal kaynak ile nekropol arasındaki uzaklık genelde bir yürüyüş vaktiyle ölçülürdü. Bu kültürel hafıza halk arasında adım sayma geleneğine dönüştü. Böylece 770-700 teknik ölçüyü değil, katlama fikrini korudu. Dönemsel bağlam Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı. Roma taş işaretlerinde simetri ve yön hakimdir. Ana işaret çoğunlukla yol hattına paralel bir mantık taşır. Mesafe genelde topografyaya, arazinin durumuna bağlıdır. Sabit bir adım sayısı değil, eğime göre ayarlanır. Bizans'ta dini sembol çoktur. Haç, balık, alfa, omega. İkincil işaret çoğu zaman suya yakın ve kilise çevresindeki taş işçiliğinde gizlidir. Selçuklu dönemi kitabeler ve işlik taşlarında geometrik anlam öne çıkar. Mesafeler ölçü birimi olarak zira ve endaze üzerinden yerel geleneğe uyar. Osmanlı kırsalında ise işaret daha çok yer adları, mevsimlik su yolları ve tarla sınırlarıyla konuşur. Böyle bir çeşitlilikte tek bir sayı kuralının tüm dönemlere birebir uyması beklenemez. Bu yüzden önce dönem tespiti, sonra mesafe yorumu. Bu arada videonun anlaşılabilir olması bakımından zira ve endazenin ne olduğunu kısaca açıklayıp videoya kaldığımız yerden devam edelim. Zira, klasik İslami ölçü sistemlerinde kullanılan eski bir uzunluk birimidir ve arşın olarak da adlandırılır. Temelde dirsekten orta parmak ucuna kadar olan mesafeye dayanır. Bulunduğu bölgeye ve döneme göre uzunluğu değişir. Osmanlı mimarisinde kullanılan arşın yaklaşık 75,8 santimetre, Halep zirası yaklaşık 66,5 santimetre, Kahire ve Mısır çevresindeki zira türleri ise yaklaşık 52 ile 58 santimetre arasında kabul edilir.
Bu birim arkeoloji ve sanat tarihi çalışmalarında planların okunmasında, kitabelerin çözümünde ve eski metinlerdeki ölçülerin günümüz ölçü sistemine çevrilmesinde büyük önem taşır. Endaze ise Osmanlı döneminde özellikle kumaş ölçümünde kullanılan standart uzunluk birimidir ve kumaş arşını olarak bilinir. Genellikle 65 ile 68 santimetre arasında kabul edilir ve çoğu kaynakta 65,25 santimetre ölçüsü esas alınır. Ancak dönem ve bölgelere göre küçük farklar görülebilir. Çarşılarda, bezirganlarda ve saray terzihanesinde kullanılan ahşap ya da metal ölçü çubukları endaze olarak anılır. Kısaca, zira daha genel ve mimari ile sivil ölçümlerde yaygın kullanılan ve birden çok türe sahip bir ölçüyken, endaze özellikle kumaş ölçümüne özgü, daha sabit kabul edilen bir kumaş arşınıdır. Ana işaretin tipi mesafeyi yönlendirir. Kadeh, terazi, balık, ok işareti, haç, haçın içinde nokta, hilal, yıldız, göz, merdiven, yılan. Her biri farklı bir ikinci adımı işaret eder. Örnek verecek olursak, terazi çoğunlukla denge ve paylaştırma temasını taşır. İkincil işaret genelde en yakın doğal denge noktasıdır. Bunun anlamı topografik eşik, sırt çizgisi, kaya basamağı, dere ağzı. Balık genelde suyla bağ kurar. 70 adım değil, bazen 7 adım içinde suya yönelir. Ok işaretinde yön kesinlik taşır ama mesafe değişir. Ana hedef görünür, referans olabilir. Bu nedenle mesafe kuralını uygularken sembolün arketip anlamını ve çevredeki doğal eşiği birlikte okursun. Bu arada eşik derken arazide hatırlanır dönüm noktası. Yön ve mesafeyi somutlayan, göze batan yer değişimlerini kastediyorum. Kapı eşiğini kastetmiyorum. Sahada adımı herkes farklı atar. Bu yüzden kendi adımını tekilleştirmen şart. Adımını 1 metreye kalibre edersin. Çekül ve şerit metre kullanırsın. 7 adım dediğinde 7 metreye yakın bir ölçek elde edersin. Eğim varsa adımı yataya projekte etmen gerekir. Bunu nasıl yaparsın? Eğim açısını telefonun eğim ölçer uygulamasıyla alırsın. Yatay mesafe eşittir eğimli mesafe çarpı kosinüs eğim açısı. Bu kadar basit. Böylece 70 adım dediğinde aslında 70 metreye yakın bir yatay mesafe hesaplıyorsun. Aksi halde yokuş yukarı attığın adım seni yanıltır. Topografya mantığı, eşikler ve kırılma noktaları. İkincil işaretler rastgele yere konmaz. İnsan doğası gereği bir şeyi saklarken hatırlanacak eşiği seçer. Kaya köşesi, sırt çizgisi, dere kıvrımı, tek ağaç, kayalık basamak, iki kaya arasındaki kapı görüntüsü. 770, 700 gibi katlamalar bu eşiklerin birine denk getirilmeye çalışılır. Bu yüzden mesafe kuralını yalın bir sayı değil, bir eşik taraması olarak uygulayın. 7 adımda ilk eşiğe bak, yoksa 70 adımda ikinci eşiğe bak. Hala yoksa 700 adımda bölgenin büyük eşiğine bak. Yani mantık bu. Manyetik sapma ve yön hatası. Pusula kullanırken yerin manyetik sapmasını hesaba katmazsan yönün kayar. Bölgesel sapma 2-3 derece olabilir. 70 adımda sapma seni 2-3 metre öteye atar. Çözüm basit. Alanın manyetik sapmasını önceden kontrol et. Güneşe göre yön doğrulaması yap. Sabah gölge yönüyle kuzey-güneyi kabaca al. Ardından pusulayı kalibre et. Telefon kullanıyorsan 8 çizerek sensörü, yani kalibrasyonu tazele. Yönü 2 farklı araçla doğrulamadıkça mesafe kuralını uygulama. Saha örneği terazi işareti. Bir dere kenarında yüzeyi düzgün kum taşına oyulmuş terazi işareti düşün. Kefeler dengede. Kefe tabanları çizgili. Çevrede 2 doğal eşik var. Sırt hattı ve dere dirseği. 7 adım ana işaretten dereye doğru seni gevşek zemine getirir. İkincil işaret yok. 70 adım sırt hattının başladığı basamağa denk gelir. Burada bir göz oyma ve yanına küçük kama çizik görürsün. Bu ikincil işarettir. Cevabı ise terazi ile eşik arasında denge. Neden?
Çünkü terazi her zaman en güvenli ve hatırlanır eşiği seçer. Göz oyma yön verir, kama mesafe daraltır. Burada 7.70 kuralı eşik mantığıyla birleşti. Saha örneği, balık işareti. Kalker blokta balık sola bakıyor. Kuyruk ince, baş büyük. Bu tipoloji çoğunlukla kaynak suyuna yakınlığı anlatır. 7 adım sola su sesi güçlenir. 70 adımda küçük bir pınar gözü çıkar. İkincil işaret, çoğunlukla pınar çevresindeki ana kaya üzerinde tek ve derin bir oyuktur. 700 adım bu bağlamda abartıdır. Çünkü suyla bağ kurulduğu anda ikinci eşik bulunur. Burada kuralın katlarından sadece ilki ve ikincisi anlamlıdır. Neden? Çünkü suyla ilişkili sembollerde uzun mesafe mantığı zayıftır. Saklama davranışı suya yakın tercih eder. İkonografik ipuçları, çizginin derinliği ve aleti. Çizginin derinliği ustanın o işaretleri yaptığı aleti ele verir. Roma ve Bizans taş işçiliğinde keski izleri düzenlidir. Osmanlı kırsalında ise oyuklar daha serbest, bazen tek vuruşludur. Derinlik arttıkça işaretin kalıcılığı amaçlanmış olabilir. Yüzey patinası eşittir. Yaş. Patinayı tırnakla kazıyamıyorsan eski. Yeni kazılı işaret parlak ve pütürsüzdür. Bu detaylar mesafe kuralını uygularken sana işaretin ciddiyetini söyler. Ciddiyet eşittir. Kuralın tutarlılığıdır. Arşiv ve kaynak bağlantıları. Tapu tahrir defterleri, eski yol haritaları, Rum ve Ermeni çiftlik kayıtları, Osmanlı menzil hatları ve kilise envanterleri dönem bağlamı verir. Bir köyün yakınında Ortaçağ nekropol alanı kayıtlıysa, haç ve balık işaretleri su ve kilise çevresinde yoğunlaşır. Bu durumda 7.70 arayışını kilise çevresi topografyasına göre daraltırsın. Arşiv bilgisi sahada zaman kazandırır. Teknoloji desteği, GNSS, LiDAR, ısı kamerası. 7.70 kuralını artık teknolojiyle test etmek mümkün. GNSS ile 7 adım, 70 adım çizgisini dijital iz olarak kaydedersin. LiDAR veriyle ağaç altındaki mikro rölyefi görürsün. Termal kamera ile gece ısı kaçaklarını yakalarsın. Boşluk varsa ısı dengesi farklılaşır. Bu araçlar adım kuralının rastgele olmadığını, eşiklere oturduğunu gösterebilir. Böylece hem hız kazanırsın hem hatayı azaltırsın. Bu arada GNSS nedir ondan da bahsedip videomuza devam edelim. Kısaltma olarak GNSS dediğimiz sistem, dünya genelinde konum, hız ve zaman bilgisi sağlayan tüm uydu tabanlı seyir-sefer sistemlerinin genel adıdır. Ama GPS sadece ABD sistemidir. GNSS ise GPS'i de kapsayan genel terimdir. Malzeme kültürü ve saklama davranışı. Kap kapak oranları, metal türleri, kil amfora ağız profilleri, ahşap sandık ölçüleri. Bunlar saklama yerinin boyutunu belirler. Küçük kaplar dar yarıklara, büyük sandıklar ana kaya oyuklarına gider. 7 adım yakın, küçük oyuk, 70 adım orta boy kuytu, 700 adım geniş doğal sığınak. Bu bir eğilimdir, kural değildir. Ama anlamlı bir ipucudur. Tılsım ve doğaüstü anlatıların işaret diline etkisi. Sahada cin, alkarısı, ocaklı taş anlatıları boşuna çıkmamıştır. Bu hikayeler uzak tutma ve hatırlatma aracıdır. Usta tehlikeli yere yaklaşma demek için tılsım dili kullanır. Göz içinde nokta, kıvrılan yılan, iç içe üçgenler. Bu sembollerde 7 sayısı ritüel tekrar olarak kullanılmış olabilir. 7 adım yaklaş dur. 70'te sınav var. 700'de geri döneceksin mesajı içerir. Bu tür anlatıları tamamen yok sayma. Fakat teknolojik ve arkeolojik veriyle dengele. Bu arada alkarısı nedir? Ondan da bahsedip devam edelim. Alkarısı. Albasması, albastı, alanası gibi adlarla da bilinir. Türk halk inanışlarında özellikle lohusa kadınlara ve yeni doğan bebeklere musallat olduğuna inanılan doğaüstü bir varlıktır. Anadolu, Orta Asya ve Balkan coğrafyasında farklı ad ve tasvirlerle karşımıza çıkar. Genellikle geceleri dolaşan, kötü niyetli,
kılık değiştirebilen dişi bir varlık olarak anlatılır. Neden? 7 katlama. 7 sayısı ritüel tamlık ile günlük ölçü arasında köprü kurar. Yürüyüşte 7 adım küçük eşik, 70 adım görsel ufuk eşiği, 700 adım ise mikro havza sınırıdır. İnsan hafızası için 3 kademeli hedef hatırlaması kolaydır. Bu yüzden kural hafızada kalır. Nasıl uygularsın? Önce ana işaretin yönünü belirle. Sonra 7 adımda mikro eşiği denetle. Yoksa 70'te topografik eşiği denetle. Hala yoksa 700'de havza eşiğini denetle. Her aşamada eşik üzerinde ikincil sembol ararsın. Yönleme teknikleri: güneş, yıldız, rüzgar. Kuzey-güneyi gündüz gölgeyle, gece kutup yıldızıyla test et. Yerel hakim rüzgar yönü sana yamaç seçimini söyler. Hakim rüzgara kapalı yamaç uzun saklama için seçilir. 700 adım kriterinde özellikle yamaç yönü belirleyicidir. Rüzgar ve güneş yönüyle örtüşmeyen bir arama çizgisine sapma yapma. Kaya türü ve çatlak hatları. Granit ve andezit serttir, oyuk açmak zordur. Kalker ve tüf yumuşaktır, oyuk açmak kolaydır. Yumuşak taşta işaret çok, fakat sahte iz de çoktur. Sert taşta az ve yerindedir. 7 adımda yumuşak taş, yüzey oyukları görülebilir. 70'te sert kaya basamağına çıkılır. Bu teknik farklar katmanlı okumaya yol gösterir. Dikkat testi 1. Ana işaret bir terazi ve yakınında 2 eşik var. Sence ikincil işaret hangi eşiğe yakın çıkar? Dere dirseği mi, sırt hattı mı? Mantığı yorumla ve cevabını yaz. Nedenini de belirt. Böylece edindiğin bilgiyi ölçelim. Saha disiplini, hata listesi. Tek cihazla yön tayini hatası. Adım kalibrasyonu yapmamak. Eğim düzeltmesi yapmamak. Patinayı göz ardı etmek. Arşiv verisine bakmamak. Eşiği görmezden gelmek. Bu hatalar kuralı büyü bozar gibi gösterir. Oysa uygulama hatasıdır. Disiplin bu işi bilimle buluşturur. Kılavuz rota, 3 aşamalı arama planı. Aşama 1. Yakın çevre. 7 adım yarıçapında yüzey taraması. Mikro oyuk, yön çizik, kama. Aşama 2. Orta mesafe. 70 adım boyunca sırt basamağı, dere dirseği, kaya kapısı. 3. aşama. Geniş çevre. 700 adımda havza sınırı, kaya sığınağı, tek ağaç referansı. Her aşamada bulguyu fotoğraflar, koordinat alır, not düşersin. Bulgu yoksa geri dönüp ikonografi yorumunu revize edersin. Örnek vaka. Haç içinde nokta. Haçın merkezinde nokta varsa kutsallık ve merkez vurgusu vardır. İkincil işaret çoğunlukla merkezsel bir oyuk ya da altar kalıntısı. 70 adımda eğer bölge yerleşim yeri ise veya yakınsa kilise temel izine denk gelmen olasıdır. 700 adımda nekropol sınırı çıkar. Burada katlama kuralı, arkeolojik bağlama tam oturur. Çünkü mekansal düzen merkezcil bir mantık izler. Örnek vaka, merdiven işareti ve ok işareti. Merdiven kademeyi anlatır, ok işareti ise yön verir. 7 basamak gibi bir kod görürsen, mesafe değil seviye ara. 7 kademeyi tamamlayınca ikinci işarete varırsın. 70 burada hat çizgisindeki toplam kademeyi anlatabilir. Bu örnekte sayı kuralı adım değil, kademe anlamına gelir. İnce ayrımı fark etmek esastır. İşaret sırası ana, ikinci, üçüncü. Ana işaret çoğunlukla anlatım zengindir. İkinci işaret minimalisttir. Üçüncü ise ya tılsım ya da son doğrulama olur. 7-70-700 sırası bazen 1-2-3 gibi çalışır. Birinci eşik 7, ikinci eşik 70. Üçüncü büyük eşik 700. Bu sırayı sahadaki izler belirler, sayı değil. Görsel okuma, ışık ve gölge. Öğlen ışığında işaretler düz görünür. Sabah ve akşam düşük açı gölge verir. İşaret o saatte okunur. 7 adımlık alanda sabah gölgesi kısa, akşam gölgesi uzun olur. Bu yüzden çekimi farklı saatlerde tekrarla. Gölgeler ikinci çizgiyi açığa çıkarır. Medeniyetler arası karşılaştırma. Antik Yunan düzeni oran
ve simetriye dayanır. Roma, pratik ve altyapı yönelimli. Bizans, kutsal merkezli. Selçuklu, geometri ve düğüm. Osmanlı, saha pragmatiği ve yer adları. 7 sayısı, Yunan ve Roma'da sayısal bir ritüeldir. Bizans'ta kutsallık, Selçuklu desen ritmi, Osmanlı halk anlatısı. Aynı sayı ama farklı niyet. Mesafe kuralının amacını doğru kültüre yerleştir. Dikkat testi 2. Balık işareti suyla ilişkili dedik. Peki, balık sağa bakıyor ve su solda ise hangisini takip edersin? Yön mü, su mu? Mantığını yaz. Bu cevap, yön okuma disiplinini gösterecek. Pratik kontrol listesi. Adım kalibrasyonu, tamam mı? Eğim düzeltmesi uygulandı mı? Pusula ve güneş yönü doğrulandı mı? Eşikler haritaya işlendi mi? İkonografi dönem tespiti yapıldı mı? Patina ve alet izi okundu mu? Fotoğraf ve koordinat kaydı alındı mı? 3 aşamalı tarama planı uygulandı mı? Bu liste olmadan mesafe kuralını kapatmayın. Sahte işaretleri ayıklama, yeni oyulmuş parlak yüzey, anlamsız yön, topografya ile zıt konum. İkincil işaretin sözde yerinde malzeme uyumsuzluğu. Bu belirtiler sahteyi ele verir. 7 adımda bulgu tarzı ile 70 adımda beklenen tarz arasında kopukluk varsa şüphelen. Zaman katmanı ve yığılma. Aynı kaya farklı dönemlerde kullanılmış olabilir. Üst üste oyma görürsün. Patina farkı ve çizgi derinliği farklıysa dönemler üst üste binmiştir. Bu durumda katmanlar karışır. Mesafe kuralını en eski ve en tutarlı ikonografiye göre uygula. Yeniler gürültüdür. Usta imzası ve geometri. Bazı ustalar belirli açıları tekrarlar. 30 derece sapma, 45 derece yön kırılması. Altın oran benzeri yerleşim. 7-70 ölçüsü bu açıların izdüşümüyle birleşir. Fotogrametri ile açıları çıkarmak ciddi ipucu verir. Yerel dil ve isimler. Kayalık adları, dere isimleri, tarlanın takma adı saklama mantığını fısıldar. 7 kuyu, 7 göz, 7 taş gibi adlar tesadüf değildir. Bu adlar kuralın bellekte nasıl korunduğunu gösterir. Yerel yaşlılarla konuşmayı ihmal etmeyin. Ekipman minimalizmi. Bir pusula, bir şerit metre, bir cep telefonu eğim ölçer, bir not defteri. 7-70 kuralını uygulamak için bunlar yeter. Fazlası hız katar ama şart değil. Önemli olan yöntemdir. Rota güvenliği. 700 adım uzaklaşınca dönüş noktasını kaybedebilirsin. İşaret taşları koy, GPS kaydı al. Tek çalışmıyorsan ekip içinde rol dağıt. Yön kesmek, eşik kontrolü ve kayıt tutma görevini ayır. O zaman verim artar. Dikkat testi 3. Haç içinde nokta gördün ve yakınlarda 2 potansiyel eşik var. Biri kilise temeli izleri, diğeri dere kıyısı. Hangisini önce kontrol edersin? Eğer gerçek bir defineci veya defineci adayı isen cevabı ve nedenini yorumlardan yazarsın. Bağlamı doğru kurup kurmadığımızı görelim. Mikro ipucu, yön çiziği ve kama. İkincil işaret çoğu zaman tek bir kama çizgidir. Çok hafif, kısa ve belirgin. 7 adımda bunu kaçırma. Gün ışığıyla eğik açıdan bak. Gölge çizgiyi görünür kılar. Yüzeyi ıslatmak da çizgiyi ortaya çıkarır. Mevsimin etkisi. Yazın bitki örtüsü işaretleri kapatır. Kışın zemin taş verir. 7 adım çevresi mevsime göre farklı okunur. Kışın mikro çatlaklar görülür. Yazın topografik eşikler netleşir. Zamanlamayı buna göre yap. Örnek, çalışma akışı. Diyelim ki, geldin. Ana işareti fotoğrafladın. Yönünü belirledin. 7 adımda yakın eşiği taradın. Bulgu yoksa 70 adımda topografik eşiğe çıktın. Orada göz oyma ve kama çizgiyi kaydettin. Koordinat aldın. Dönüp ana işaretle hizayı doğruladın. Bu akış tekrarlanabilir bir metottur. Hassasiyet artırma, üçlü doğrulama. Bir işareti 3 farklı veriyle doğrula. İkonografi uyumu, topografik eşik,
teknolojik ölçüm, üçü de evet diyorsa adım kuralı yerine oturmuştur. İkiden biri hayır ise şüphe kalır. Neden bazen işe yaramaz? Çünkü ana işaret yerinden sökülmüş olabilir. Ağaç kesilmiş, arazi değişmiş olabilir. Yer kayması, heyelan, dere yatak değişimi. Bu durumda kural taşınmış bir referansa bağlı kalır ve seni yanıltır. Çözüm şu: bölgenin eski hava fotoğraflarına bak. Eski yatak ve eşik izlerini gör. Sonra uygula. Gece ve gündüz farkı. Gece çalışma güvenlik gerektirir. Termal ve el feneriyle mikro kırıkları daha net görürsün. Gündüz uzak eşikleri net görürsün. 7 adım çalışmasını gece 70 ve 700'ü gündüz planlamak verimlidir. İstatistiksel içgörü. Sahada biriken veri şunu söyler: İkincil işaretlerin yarıdan fazlası 70 adım eşiğinde. 7 adımda mikro ipucu var ama asıl teyit orta alanda. 700 ise ya doğrulama ya da sığınak tipi boşlukla ilişkilidir. Bu eğilim karar hızını artırır. Aynı köyde iki usta iki farklı ölçek kullanır. Biri uzun adım atar, diğeri kısa. Bu yüzden katlama mantığı sabit kalsa da gerçek mesafe her zaman değişebilir. Adım yerine metreye çevirme kuralını unutma. Saha diyaloğu. Yerel çobanlar Kaya Kapısı, Kurt İni, Tek Ağaç gibi referansları iyi bilir. 700 adım eşiğini en iyi onlar tarif eder. Kısa bir sohbet saatlerce aramayı kurtarır. Dikkat testi 4. Bir ok işaretinin yönü orman içi. 7 adımda yeni oyma bir çizik, 70'te doğal kaya kapısı. Hangisini ciddiye alırsın? Neden? Bu testle sahte işareti, ayıklama hünerini görelim. 7 adım çevresinde 1-2 adım tolerans, 70'te 5 adım, 700'de 10 adım. Bu toleransı hesaplayınca arama halkaları çizersin. Halkayı eşik üzerinden kaydırarak dolaşırsın. Arkadaşlar gördünüz, 7-70-700 kuralı sihirli bir sayı dizisi değil. Bir akıl yürütme, bir arazi tarama şeması. Neden işe yarar? Çünkü insan saklama davranışı doğanın eşiklerine yaslanır. Nasıl uygularsın? Dönemi ve ikonografiyi tanır, adımını metreye çevirir, eğimi düzeltir, yönü doğrular. 3 aşamada bölgeyi tararsın. Teknolojiyi akıllı kullanır. Arşivi rehber yaparsın. O zaman sayı bir kılavuz olur. Sahte izlerden arınırsın. Ben anlatımı sahadaki uygulama düzenine göre kurdum. Şimdi sıra sende. Dikkat testlerine cevaplarını yorumlara yaz. Kendi saha örneklerini paylaş. Sorularını topla, canlı yayında detaylandırayım. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimi açmayı unutma. Çünkü bu içerikleri sizinle birlikte sahadaki gerçek deneyime dayalı olarak üretiyorum. Cevabı sahada doğrulanmış yöntemdir. Bir sonraki bölümde diğer işaretlerinde mikro oyuk tipolojisini fotoğraflarla göstereceğim. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda ana işaretten ikincil işarete giden 7-70-700 adım kuralını arkeolojik bağlam, ikonografi okuması ve saha pratiğiyle birleştirerek anlattım. Kendi saha notlarınızı yorumlarda paylaşın. Dikkat testlerinin cevaplarını yazın. Yeni videolar geldiğinde ilk siz haberdar olun diye abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu kanal arkeoloji ve saha disiplinini teknolojiyle birleştirerek doğru yöntemi herkesle buluşturuyor. Bir dahaki videomuzda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.